Merhaba, bugün hem rulman bakımı yaptığım hem de geliştirme yaptığım patenimi deniyorum. Caddebostan sahildeyiz, yeni sezonu açıyoruz. Rulman bakımı yaptığım bu patenin tekerlekleri şu an hiç dönmüyor. Bakalım giydikten sonra ne olacak? Gördüğünüz gibi aslında tekerler elle dönmese bile gayet rahat gidiyorlar. Eski halinden hiçbir farkı yok aslında. Kısa mesafede çok belli olmadı sanki ama uzun mesafede sanki bir tık daha yavaş gidiyormuş gibi hissettim tekerlekler. Ama zamanla açılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gres katı bir yağ biliyorsunuz. Tekerlekler döndükçe sürtünme etkisiyle tabii biraz sıvılaşmaya ve rulmanın içinde o bilyelerin arasında daha eşit dağılmaya başlıyor. Ve zamanla fazlası da belki atılıyor çünkü o videonun altında gresi fazla koyduğumu söyleyenler olmuştu. Öyle bir durum varsa da o gresin fazlası da zamanla rulmanın o plastik kapağının arasından akacaktır diye düşünüyorum. Onlara da öyle bir şey gözlemlersem sizinle paylaşırım tekrar. Paten yani gayet iyi kayıyor, hiç öyle elle çevirdiğinizde dönmüyor gibi görünmesine aldanmayın. Zamanla da daha iyi olacaktır. Şimdi biraz kayayım. Çıkardıktan sonra da tekrar çeviririm. Belki farkı anında görürüz bile. Bu arada geliştirme yaptığım diğer patenle de bazı sorunlar yaşadım. Onları da şimdi birazdan o pateni giydiğimde size anlatacağım. Şu an gördüğünüz gibi paten gayet iyi kayıyor. Önceki haline kıyasla çok küçük bir fark var diyebilirim. O da kısa zamanda kaydıkça açılacaktır rulmanlar ve o fark da kapanacaktır diye düşünüyorum. Bir de tabii bu patenle önceki gibi yine zemindeki bozuklukları, çok titreşimi çok hissediyorum. Bakalım diğer patende 90 milim tekerleklerle bu titreşim azalacak mı? Onu da ikisini aynı anda deneyerek anlamış olacağım. Bakın bu patenin tekerlekleri şu an gayet iyi dönüyor. Şu an şimdi diğeri dönmüyor, bu dönüyor. Bakın bunu da kaydıktan sonra tekrar çekeyim. Yani pek bir gelişme yok ama gördüğünüz gibi yani kayarken hiç fark hissedilmiyor. Duramadım bir türlü. Bu paten şu an evet çok daha iyi kayıyor. Biraz korkutuyor gibi. Şimdi ben de aylardır kaymadığım için biraz da tedirginim aslında. Bakalım ama biraz kaydıktan sonra alışırım.
kadar hızlı gidiyor ki durmakta zorlanıyorum bununla şu an. Öncelikle büyük tekerleğin titreşime pek bir etkisi olmadı yine. Titreşimi olduğu gibi hissediyorum. Büyük tekerlekten ziyade belki tekerleğin sertliğiyle daha ilgili olabilir titreşim. Çünkü bu tekerleklerde 80 milim olan tekerlekle aynı sertlikte aşağı yukarı. İkisi farklı sertlikte ama 85A, 83A sertliğinde tekerlekler. Belki hani 80A sertliğinde bir tekerlek daha iyi olabilir titreşim konusunda. Yani şu yerdeki şeylerin bile çoğunun üstünden geçerken hissediyorum. Yani rahat paten kayabilmeniz için zeminin bayağı pürüzsüz olması gerekiyor. Buralarda bütün bu şeyleri hissediyorum. Sanki neredeyse arabayla kasisin üstünden geçiyormuşum gibi oluyor. Zaten önceki haline göre ama çok daha iyi, yani çok daha iyi kayıyor, çok daha iyi hızlanıyor. Yani o hızı hissedebiliyorum gerçekten. İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var. Bu dediğim gibi yani bu patenin hakkı zaten 90 milim tekerlekmiş. Vurma konusuna gelirsek o biraz tartışmalı. Bu pateni şimdi diğerinden hemen sonra giydiğimde aslında Flying Eagle patenin ne kadar rahat olduğunu, bu patenin ne kadar rahatsız olduğunu tekrar anladım. Yani hem bilek kemiklerimde hem ayağımın o daha önce de gösterdiğim vuruyor dediğim kısmında baskı hissediyorum. Bu pateni incelediğim videoda da aslında bundan bahsetmiştim. Yani bunun iç botu bayağı sert bir iç bot. Flying Eagle'ınki kadar yumuşak ve konforlu değil. Onun için yani o yaptığım şey Flying Eagle'da belki onda da ilk başta yaptığım için bilemedim ama Flying Eagle'da eğer vurma olacaktıysa o çözmüş olabilir ama bu paten büyük ihtimal ben bugün o kadar uzun kayabilir miyim bilmiyorum ama uzun kayarsam yine vuracakmış gibi hissediyorum. Bu arada patenle ilgili yaşadığım o sorundan da bahsedeyim. Bu patenin geliştirme videosunu çekerken ilk patenin tekerleklerini söktüm. İşte yeni tekerlekleri taktım falan. Sonra diğer patenin, diğer eşinin tekerleklerini sökerken işte 2 tane tekerleği söktüm. Diğer 2 tekerleği sökemedim yani bir türlü. Bayağı zorlandım. Ters yöne mi çeviriyorum diye düşündüm ama hayır, yani her iki taraftan da saat yönünün tersine çevirdiğiniz zaman açılması lazım aslında tekerleklerin. Bir türlü açılmadı, uğraştım işte ellerim ağrıdı, dinlendim, tekrar denedim falan, artık iki vida da yalama oldu. Yani nasıl sıkılmışsa bilmiyorum, yani herhalde fabrikada sıkılırken mi onlar fazla sıkıldı, sıkıştı mı? Bir sürü şey denedim, işte saç kurutma makinesiyle ısıttım, VD40 sıktım,
İşte böyle biraz tornavidayla, çekiçle vurdum, belki dişli yerinden kurtulur falan diye. Ama bir türlü açamadım. Bir tanesini en son böyle artık şarjlı matkapla falan zorlayarak kurtardım yerinden, ama vida tamamen yalama oldu. Daha sonra aldığım mağazayı aradım, dedim böyle böyle bir durum var. Bir tane vida tamamen yalama oldu, hiç kesinlikle çıkartamıyorum falan. Getirin bakalım dediler. Neyse götürdüm. Orada da bir tane nalbur ya da usta gibi birinin yanına gittik. O usta bu spiral makineleri olur, hani bir şeyi, demir falan kesmek için. O makineyle yalama olmuş vidanın işte o geniş kısmına bir kesik atması gerekti. Bu arada tabii frame'i de biraz kesti. O görüntüleri de bu videonun sonuna eklerim. Hem yalama olmuş vidaları, hem kesilmiş frame'in o kesilmiş kısmını, ve o çiziyi attıktan sonra bir şekilde işte böyle çekiç ve tornavidayla vura vura onu oradan kurtardı. Ve bir taraftan usta, bir taraftan ben vida ile o tutup ben çevirerek, çünkü iki taraflı sistem olduğu için bir de bir taraftan tutmak gerekiyor. O şekilde şeyi açtık. Daha sonra ama tabii dediler ki şu an elimizde o rulman vidalarından yok. İşte aradılar taradılar falan. Getirtelim dediler ama ses çıkmadı. Arayacaklardı sözde beni. Ama tabii ben internetten araştırıp teker vidasını satan bir yer buldum. Ölçüleri de sanki aynı gibiydi ama sipariş ettim, eve geldiğinde biraz büyük olduğunu fark ettim bu vidaların. Daha küçüğünü de bulamayacağım için, başka seçeneğim olmadığı için işte bir tornacı buldum mahallede. Tornacıya gittim. O şeyleri kestirdim. Onların tabii aynı eski vida ile aynı uzunlukta, onları kesti. Tabii keserken o da yine spiral makinesi gibi bir makineyle kesti. Keserken işte dişleri bozuldu. O dişleri düzeltti falan. Ama sonuçta o vidaları takarak şu an kullanıyorum pateni. 10 tane falan almıştım, yani yedeklerim de var. Böyle yani, böyle bir şey geldi başıma. O açıdan da yani bu Power Slide patenleri satan firma ne kadar güvenilir? Power Slide paten bir daha alır mıyım? Çok da emin değilim açıkçası yani. Çünkü yedek parçalarını bile bulamayacaksak, ki Flying Eagle'ın yedek parçalarını kesinlikle bulabiliyorsunuz. O konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani yedek parça ihtiyacım da olmadı, ama internet sitelerine de girdiğiniz zaman zaten yedek parçaların olduğunu görebilirsiniz. Böyle de bir şey oldu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Yani Power Slide alacaksanız işte bence internetten sipariş vermektense gidin bir mağazaya bakın. İnternet sitesine de bakın. Hangi pateni alacaksınız? Yedek parçası var mı? Bulunur mu? Bununla ilgili pateni alırken de satıcıya sorun. Hatta gerekiyorsa işte biraz rulman vidası falan gibi şeyleri bence baştan alın. Bulunsun. Sonra lazım olursa aramak zorunda, ya da bulamazsanız tabii o patent kullanılmaz hale geleceği için o daha büyük bir sıkıntı. Bunların bir şekilde bulunması lazım mağazalarda. Yani bir yarım saat kadar falan kaydım aslında. Şu an henüz ayağımda bir vurma hissetmiyorum. Yani o çok kötü acı veren bir şey yaşamadım henüz. Bakalım, belki de o problemi de çözdük. İlerleyen zamanlarda tekrar bu konuda size bir bilgi veririm, daha uzun süre kaydırım. Evet, artık hava ısındı. Yeni sezonu açtık demiştim. Yeni bir seriye başlayacağım bu yaz. Paten çalışmaları olacak büyük ihtimal ismi. Ve kendim pateni daha da geliştirmek için şu an kayıyorum denebilir. Ama daha öğrenmem gereken çok şey var. Bunun için çalışmalar yapacağım. Bunun da duyurusunu önümüzdeki haftalarda
yaparım. Patenle yeni başladıysanız, benim gibi öğrenmek istiyorsanız, yanlarda belirecek bağlantıları tıklayarak paten günlüğümü ve bu serinin öncesi olan paten vlogları izleyebilirsiniz. Yeni seride görüşmek üzere. Bahsettiğim çentik bu. Şurada gördüğünüz gibi biraz frame de kesildi. Ve bu yalama olan ve sökebildiğim vida. Bu da sökemediğim ve çentik atılması gereken vida. Bu aldığım ama büyük olan vida. Burada daha sonra aynı vidanın tornada kesilerek küçültülmüş hali.